Bu haftaki derinlemesini incelememize hoş geldin. Masamızda Dave Bautista ve Jason Momoa'nın başrolünde olduğu yeni aksiyon komedi The Wrecking Crew hakkında bir yığın eleştiri yazısı var. Görevimizde tüm bu gürültünün içinden geçip hayranların uzun zamandır beklediği bu ikili hakkında ne dendiğini sana sunmak. Konu aslında oldukça basit. Yani biri çok disiplinli bir donanma komandosu, diğeri ise pervasız bir polis. Bu birbirine yabancılaşmış iki üvey kardeş, babalarının gizemli cinayetini çözmek için Hawaii'de yeniden bir araya gelmek zorunda kalıyor. Peki buradaki asıl mesele ne? Yani eleştirilerin de merkezindeki soru şu, başrol oyuncularının o inkar edilemez kimyası bu filmin mutlaka izlenmesi gereken bir yapım yapmaya yetiyor mu? Yoksa sadece geçmişin tembel bir taklidi mi? Haydi bu konuyu bir irdeleyelim bakalım. O zaman başlayalım. Neredeyse ama istisnasız bütün eleştirmenlerin hemfikir olduğu bir nokta var. Evet. Kuralcı, disiplinli, ketum bir aile babası. Momoa'nın Johnny'si ise tam tersi. Sorumsuz, aşırı konuşkan, bir nevi serseri ruhlu bir polis. Bu yin ve yang tanımı çok yerinde. Çünkü bu denenmiş ve başarısı kanıtlanmış bir formül aslında. Ahbap polis türü yani. Aynen öyle. Bu ahbap polis türünün klasik bir örneği. Cehennem silahını düşün veya 48 saati. O zıt karakterlerin yarattığı çekişme burada da var. Yani film formülü yeniden icat etmeye çalışmıyor. Aksine eleştirmenlerin deyişiyle formülün keyfini çıkarıyor. Anladım. Klasik, zıt kutuplar birbirini çeker durumu yani. Ama benim aklıma takılan bir şey var. Bautista ve Momoa fiziksel olarak birbirine çok benziyor. İkisi de devasa kaslı adamlar. Bu cehennem silahındaki gibi gerçek bir zıtlık hissi yaratmaya engel oluyor mu? Yoksa ekranda sadece iki tane birbirinin aynı kas yığını mı izliyoruz? Eleştirmenler ne diyor bu konuda? Harika bir nokta. Tam da bu konuya değiniyorlar aslında. Fiziksel olarak benzeseler de karakterlerinin kişilikleri o kadar keskin bir şekilde zıt ki bu durum bir sorun olmaktan çıkıyor. Nasıl yani? Şöyle ki, Bautista o devasa fiziğimin içinde inanılmaz kontrollü, sakin bir performans sergiliyor. Momoa ise tam bir enerji patlaması. Sürekli hareket halinde, sürekli konuşuyor. Yani zıtlıkları fiziksel değil, tamamen tavır ve enerji seviyelerinde. Anladım. Bu da kimyalarını daha da ilginç kılıyor. İşin daha da keyifli yanı bu projenin bizzat aktörlerin kendilerinden çıkmış olması. Evet, gerçek hayatta da çok yakın arkadaşlar zaten. Ekrandaki uyumları ve birbirleriyle oynamaktan aldıkları o keyif, eleştirmenlere göre filme de yansımış. Kesinlikle. İşte bu samimiyet filmin en çok eleştirilen yanlarını bile bir ölçüde affettiren şey olarak görülüyor. Bir eleştirmen yazmış. Senaryonun ne kadar klişe olduğunu unuttuğunuz anlar oluyor. Çünkü sadece bu iki dev adamın birbirine laf atarken ne kadar eğlendiğini izlemek bile başlı başına bir keyif. Vay canına. Bu bulaşıcı enerji filmin en büyük kozu yani. Peki bu enerji en çok nerede test ediliyor? Herhalde aksiyon sahnelerinde. Sonuçta bu bir ahbap polis filmi. Eleştirmenler bu iki devin birbirine laf atarken ortalığı dağıtmasını nasıl karşılamış? Nostalji tuzağına düşülmüş mü? Aksiyon sahneleri, eleştirmenlerin filmi övdüğü bir diğer alan, genel kanı filmin 80'ler ve 90'ların o şatafatlı aksiyon filmlerine bir saygı duruşu niteliğinde olduğu. Hatta yönetmen Angel Manuel Soto'nun enerjik yönetimi burada çok öne çıkıyor. Mesela. Film müziğinde bir Phil Collins şarkısının kullanılması doğrudan Miami Vice dizisine bir selam olarak yorumlanmış mesela. Bu nostalji hissi her yere sinmiş. Sadece müzik değildir herhalde. Sahnelerin kendisinde ne gibi abartılar var? Eleştirmenlerin diline dolanan spesifik anlar olmuş mu? Olmaz mı? Bir eleştirmen otoyolda geçen bir kovalamaca sahnesini arabalar, helikopterler ve nereden çıktığı belli olmayan bisikletli ninjalardan oluşan tam bir kargaşa diye tanımlıyor. Bisikletli ninjalar mı? Evet, bir başka sahnede de Momoa'nın karakteri üzerinde sadece geleneksel bir etek olan Lava Lava varken ve bir yandan birasını yudumlarken bir grup yakuzayla dövüşüyor. Bu sahneler filmin kendini hiç ciddiye almadığını ama aksiyonu çok ciddiye aldığını gösteren anlar olarak övülüyor.
Anladım. Bir de iki kardeşin kendi aralarındaki o büyük kavgası var. Genelde duygusal bir aydınlanmayla sonuçlanan o klasik sahne. Ama eleştirmenleri ikiye bölen başka bir sahne varmış sanırım. Bautista'nın finaldeki koridor dövüşü. Evet, o sahne tam bir tartışma konusu. Bautista'nın karakteri dar bir koridorda çok sayıda düşmanla dövüşüyor. Bu sinema severlerin hemen tanıyacağı bir sahne. İhtiyar delikanlı, yani Old Boy. Aynen öyle. Kore filmi Oldboy'un o ikonik koridor dövüşüne çok benziyor. Eleştirmenlerin bir kısmı bunu zekice bir gönderme, bir omaj olarak görüp alkışlamış. Diğer kısmı ise Diğer kısmı ise bunu yaratıcılıktan uzak, tembel bir taklit olarak nitelendirmiş. İşte filmin nostaljiyle taklitçilik arasındaki o ince çizgide nerede durduğuna dair tartışma tam da bu sahnede alevleniyor. Anladım. Bir saygı duruşunu kolaya kaçan bir kopyadan ayıran nedir sorusu yani. Tam olarak bu. Bu konuda da net bir fikir birliği yok. Ve tüm bu aksiyonun oldukça sert olduğunu da belirtmek gerek. Film R derecelendirmesi almış. Kesinlikle. Yani 18 yaş ve üzeri için. Eleştirmenler de filmin bu derecelendirmenin hakkını sonuna kadar verdiğini söylüyor. Kafataslarının ezildiği, uzuvların koparıldığı sahnelerden bahsediliyor. Vahşet seviyesi yüksek yani. Oldukça. Bu vahşet, komedi unsurlarıyla birleşince ortaya garip ama 80'ler ruhuna sadık bir ton çıkıyor. O zaman elimizde şu var. Harika bir kimya, eğlenceli ve kanlı, nostaljik aksiyon sahneleri. Ama tüm bu patlamalar ve kas gücü filmin iskeletini yani senaryoyu ne kadar gizleyebiliyor? Sanırım en sert eleştirilerin geldiği noktaya geldik. Evet, ne yazık ki neredeyse tüm eleştirilerde senaryonun filmin en zayıf halkası olduğu konusunda bir fikir birliği var. Hayal gücünden yoksun, tahmin edilebilir, formülsel gibi sıfatlar çok sık kullanılıyor. Hatta babalarının cinayetinin ardındaki gizem, söylendiğine göre karakterler dışındaki herkes için filmin ilk 20 dakikasında çözülecek kadar basitmiş. Yani türün bütün klişelerini bir bir işaretlemişler mi diyorsun? Adeta bir kontrol listesi gibi. Sürekli bağırıp çağıran ama kahramanlarımızı içten içe seven polis şefi, Steven Root? Kontrol. beceriksiz ama iyi niyetli komik yardımcı karakter Jacob Batalon. O da kontrol. ve tabii ki tepesinde topuzu olan gizemli Avrupalı aksanlı klişe kötü adam Claes Bang. Büyük bir kontrol. Eleştirmenler senaryonun bu klişelerle oynamak yerine sadece var olmalarına izin verdiğini söylüyor. Kaynaklarda okuduğuma göre hikaye daha derin konulara da el atar gibi yapıyormuş. Hawaii'deki soylulaştırma gibi. Ama sanırım o potansiyel harcanmış. Bu eleştirmenlerin en büyük hayal kırıklıklarından biri olarak öne çıkıyor. Yani Hawaii gibi kültürel olarak zengin bir mekanda soylulaştırma gibi gerçek bir sorunu hikayenin merkezine koyma fırsatı varken filmin bunu sadece bir arka plan süsü olarak kullanması kaçırılmış büyük bir fırsat olarak görülüyor. Morena Baccarin gibi yetenekli oyuncuların da rolleri yüzeysel kalmış. Evet, onun da potansiyelinin harcandığı belirtiliyor. Yani bu eleştirilere bakılırsa senaryo yazarları elimizde Bautista ve Momoa var, sağlam bir hikayeye o kadar da ihtiyacımız yok diye düşünmüş olabilir mi? Bu adil bir çıkarım mı sence? Eleştirmenlerin çoğu bu çıkarıma katılıyor, evet. Senaryonun temel işlevinin karizmatik yıldızları bir aksiyon sahnesinden diğerine taşımak için bir bahaneden ibaret olduğu hissi çok yaygın. Hikaye, yıldızların karizmasına o kadar yaslanıyor ki kendi başına ayakta durmakta zorlanıyor. Peki, filmin diğer yarısı, yani komediye gelelim. Bu bir aksiyon komedi sonuçta. İki başrol arasındaki atışmalar, bir de popüler kültür göndermeleri. Momoa'nın "lanet olsun sana Van Damme" diye bağırması gibi. Mizah ne kadar başarılı bulunmuş? Mizah, en az senaryo kadar, hatta belki daha da fazla bölücü bir unsur olmuş. Öyle mi? Bir yanda iki başrolün kimyasından doğan ve genel olarak beğenilen durum komedisi var ama diğer yanda eleştirmenlerin modası geçmiş, tembelce ve hatta rahatsız edici bulduğu şakalar var. Ne gibi şakalar bunlar? Spesifik örnekler var mı eleştirilerde? Var. Özellikle Jacob Batalon'un canlandırdığı Pika karakterine yönelik yapılan şişman şakaları birkaç eleştirmenin tepkisini çekmiş. Ayrıca Momoa'nın karakterinin bazı Asyalı kültürlerine yönelik yaptığı taklitler ve kullandığı klişeler de zamanın gerisinde kalmış olarak yorumlanmış. Anladım.
Bir eleştirmen bu durumun filmin nostalji sevdasının yanlış tarafını yansıttığını söylüyor. Yani 80'lerin aksiyonunu geri getirirken o dönemin daha az hassas olan mizah anlayışını da beraberinde getirmişler. Yani bu durum şu soruyu doğuruyor. Bu şakalar 80'ler ruhunu canlandırmak için bilinçli olarak mı o dönemin tarzında yazılmış? Yoksa bu sadece tembel bir yazım tercihi mi? İşte eleştirmenler de tam olarak bu soruyu soruyor ve net bir cevabı yok. Eğer bu bilinçli bir stilistik tercihse bile birçok eleştirmene göre sonuç pek başarılı olmamış, mizahın bu yönü filmin kimin için yapıldığı sorusunu da gündeme getiriyor. Evet, kime hitap ediyor? O dönemin filmleriyle büyüyen bir izleyici için bu şakalar tanıdık gelebilirken daha genç izleyiciler için yavan ve nahoş kaçabilir. Öyleyse tüm bu parçaları birleştirelim. Önümüzdeki resim oldukça netleşti. Bir yanda izlemesi çok keyifli, elektrikli bir kimyaya sahip iki dev yıldız var. Hı hı. Bu yıldızlar eğlenceli, sert ve nostaljik aksiyon sahnelerinin merkezinde yer alıyor. Diğer yandaysa bu parlak paketi saran kağıt oldukça dayanıksız. Yani tahmin edilebilir bir senaryo ve herkesi güldürmeyen, modası geçmiş bir mizah. Bir eleştirmenin dediği gibi, patlamış mısırının hangi tarafa yağ sürüleceğini iyi bilen, eğlenceli ama anında unutulacak bir film. Kesinlikle. Sonuç olarak eleştirmenler iki ana kampa ayrılıyor. Birinci kamp, filmi olduğu gibi kabul ediyor, 80'lerin eğlencesine özlem gideren saf bir kaçış filmi. Bu grup için senaryonun zayıflığı çok da önemli değil, çünkü film vaat ettiği şeyi, yani Bautista ve Momoa'nın ortalığı birbirine katmasını fazlasıyla veriyor. Diğer kamp ise filmin potansiyelini harcadığını düşünüyor. Onlara göre bu, yıldızlarının karizmasına tembelce yaslanan bir tekrar. Evet. Daha yaratıcı bir senaryo, daha güncel bir mizah anlayışıyla bu filmin çok daha akılda kalıcı bir işe dönüşebileceğini savunuyorlar. Bir de işin dağıtım stratejisi boyutu var. Böylesine büyük iki yıldıza sahip bir filmin sinemaları es geçip doğrudan bir dijital platformda yayınlanması da birçok eleştirmenin dikkatini çekmiş. Bu ilginç bir nokta. Bu durum stüdyonun ya filme yeterince güvenmediğinin ya da daha büyük bir endüstri trendinin bir işareti olarak yorumlanıyor. Belki bu tür filmlerin yeni evi artık dijital platformlar. Bu da bizi bu incelemenin en başında sorduğumuz o temel soruya geri getiriyor ve sana düşünmen için son bir fikir bırakıyor. Bu film, kusurlarına rağmen Bautista ve Momoa gibi oyuncuların saf yıldız gücünün ne kadar etkili olduğunu kanıtlıyor. Kesinlikle. Bu durum şu soruyu akla getiriyor: algoritmaların Momoa artı Bautista artı aksiyon eşittir tıklanma gibi basit denklemlerle karar verdiği günümüzün önce dijital platform dünyasında bir filmin yapılması için ilgi çekici bir senaryo, başrol oyuncularının saf karizmasından matematiksel olarak daha az mı önemli hale geliyor? Ve bu, gelecekte izleyeceğimiz aksiyon filmleri için ne anlama geliyor?